Cumhuriyet sevgili dostlar, yani cuma, cümbür cemaat gibi halk anlamına geliyor. Hani diyelim ki toplanmak, halkın bir araya gelmesi, hani cuma edebilmesi ve cumun hürlüğü, yani halkın özgürlüğü ve bunun da mecburiyeti, yani halkın özgürlüğünün en doğal, en güzel şekliyle olduğu anlamına gelen bir cumhuriyet var. Yani birçok dilde işte republik'tir, yok farklı anlamlarda ve şekillerde olsa da Mustafa Kemal aslında Atatürk'ün bir yerde ta 1919'da kayıtlara aldığı Türkiye Devleti'nin gelecekteki yönetim şekli Cumhuriyet diye belirlediği ama onun da çok daha evveliyatında bazı durumlar var. Daha Rüşdiye mekteplerinden sonra arkadaşlarıyla toplandığında anlattığı, konuştuğu ve Yaveri'nin de kitabında yazdığı gibi gelecekte neler olacak diye küçük bir sohbeti var. Düşünün ki daha yani herhalde 1900'lerin başları, neredeyse daha Birinci Dünya Savaşı falan daha çıkmamış zamanlarda mezuniyetinde her bir arkadaşına söylüyor. Sen şu bakan olursun, sen şu bakan olursun. Tabii ki yaveri soruyor, beni ne yaparsın diyor. Seni diyor yaverim yaparım. Arkadaşları yine soruyor, peki sen ne olacaksın diyorlar. Ben de sizi bu görevlere getiren kişi olacağım diye dediğimiz gibi daha Cumhuriyet yokken öngörülerinde bu var. Şimdi bu ve benzeri birçok konularda önder olmak, lider olmak nasıl bir şeydir? Bir şeyi görmek nasıl bir şeydir? Şimdi ileriyi görmek çok önemlidir. Fakat ileriyi gördüğüm bir hali, bir durumu topraklayabilmek çok önemlidir ki işte burada yapılan durumların birçoğu bize çok önemli bir mesajdır ve örnektir. Bu örneklerde herhangi bir şekilde Allah korusun hani böyle bir tapınma ya da hani insanüstü görmek değil. Mutlaka ki insandır. Herkes gibi, hepimiz gibi onun da eksikleri ya da yanlışları olmuştur. Çok doğaldır bu da. Çünkü insanız. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Evliyaların, peygamberlerin de öyledir. Hiçbir tanesi %100 her şey şöyledir, böyledir demek doğru değildir. Tam tersine bir şeyin öğrenilmesi, fark edilmesi, anlaşılması yolunda hata yapmak çok normaldir ve iyileştirmek önemlidir. Bizler ise doğruları görüp doğruları alarak işte cumhuriyet, yani halkın özgürlüğünün mecburi kılındığı, yani her biriniz bu sistemin içerisinde özgür olmakla ilgili bir alanın açıldığı güzel bir yolculuktayız. Peki ondan önce nasıldı? Bir monarşi, bir oligarşi, yani bir taraftan tek bir kişinin ve babadan oğula geçen bir sistemin devamı ve kesintisiz bir tebaa ve oraya koşulsuz şartsız teslim olmak vardı. Ve bu her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir özgürleşme yolu açılarak kadınlarımıza başta olmak üzere ki o sıra daha Avrupa'da böyle bir şeyden bahsetmek bile hani neredeyse mümkün değilken eee, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kadınlarımıza, insanlarımıza özgürlük getiriliyor. Ve şimdi bu özgürlük sayesinde her bir kişi bir birey olarak seçme ve seçilme hakkına kavuşuyor. Şimdi bakın buralara kadar her şey ne kadar güzel. Bunları da tabii ki şimdi gerektiğini demokrasiyi de çünkü cumhuriyetin de eksikliklerini görerek daha iyi hal ve durumlar içinde tabii ki yani evet bunlar bugüne kadar çok önemliydi ama bundan sonra iyileştirilebilir olduğunu da görebilmek önemlidir. Çünkü hiçbir şey mükemmel değil, sürekli iyileştirilebilir bir hal ve durumdadır. Evet bu 101 yıldır bize çok iyi hizmet eden bir sistemdir. Peki gelin bir bakalım. Demokrasi denilen yani seçme ve seçilme hakkıyla ne kadar güzel bir şekilde
çoğunluğun seçtiği bir kişinin yönetici olması acaba doğru bir şey mi? Ya da bu daha iyileştirilebilir bir şey mi? Şimdi bunun karşısına birçok yerde şunu koyar sistem. Öyleyse monarşiye mi gidilsin? Tek adam sistemine mi geçilsin? Hayır, bu değil. İlla da bir pozitifin karşısına aşırı negatif gerekli değil. Tam tersine pozitifin de daha iyileştirileceği durumlar olabilir. Şimdi bugün birçok parti seçim sisteminden şikayetçidir. Dünyadaki birçok ülke, birçok lider, birçok yönetim demokrasinin onlara sunduğu sistemlerden şikayetçidir. Şimdi halkın seçtiği kişiler dışarıdan yönetilerek bir kukla gibi konuluyorsa, öyleyse burada aklederek başka bir şeye ihtiyaç var ve gerçek demokrasinin olabilmesi için en küçük nüve sistemiyle seçimlerin yapılması gerekecek. Yani diyelim ki biz 3 arkadaşız. O nüvenin içinde 3 arkadaş 3'ün içinden bir kişiyi seçerek öne koyacak ve o da aynı şekilde kendi üçünün içerisinde sürekli bir kişi seçile seçile yukarıya doğru seçiciler kurulu oluşturulacak. Ve seçiciler kuruluna aslında yani gerçekten herhangi bir konunun, herhangi bir işin ehline bırakılmasıyla ilgili hiç kimsenin dışarıdan da müdahale edemeyeceği bir sistem oluşturulduğunda gerçekten de kaptanı da dümenciyi de seçecek kişileri biz halk olarak seçebiliriz ki işte bu zaman çoğunluğun değil çoğunluğun seçtiği seçicilerin ve belki de ülkenin en doğru düzgün kişilerinden, akıl sahibi kişilerinden yöneticileri seçeceği bir döneme doğru da ya da bunların da yine daha derlenip toplanarak ki artık yapay zekâya böyle bunları söyleseniz birçok matematiksel ve sistem sizlere sunabiliyor ve biz demokrasiyi dahil, cumhuriyeti dahil iyileştirecek ve bir taraftan gerçekten kendimize layık olan bir sisteme doğru gidebilmenin yollarını belki de arayacağız, bulacağız. Cumhuriyet dediğimiz sistem, yani halkın özgürlüğünü ona vaat eden sistem, bir taraftan bakıyoruz ki sözde, kelimede anlatılırken demokrasi ne kadar güzel bir şey. Her birimiz özgürce kendi istediğimiz kişileri, vatandaşları, yöneticileri seçebiliyoruz. Ama işte orada güzel ahlakın olmadığı ya da işte fitnenin girdiği yerler ve alanlarda bir bakıyoruz ki sonuçlar dünyanın hiçbir yerinde memnun edici değil. İşte bu sebepten dolayı buralarda nasıl iyileştirmeler yapılabilir? Bugünkü yöneticilerimiz de gelecekte onlar hani bugün varlar her birimiz gibi yarın onlar da olmayacaklar. Öyleyse geleceğe şimdi nasıl bir yönetim sistemi çağıralım ve isteyelim? Nasıl ısmarlayalım? Nasıl yönetilmek isteriz? Nasıl seçim yapmak isteriz? Ve çünkü biz hangi yönetim veya da yöneticiler ile yönetiliyorsak bir şekilde hak ettiğimiz odur. Peki neyi hak ediyoruz? Neyi ısmarlayalım? Nasıl yöneticiler tarafından ülkemiz yönetilsin ve gerçekten de her birimizin gönlü razı gelsin. Biz eğer içeride özgür isek, özgür olmanın kıymetini biliyorsak, cumhuriyetin kıymetini biliriz ve ona sahip çıkarız. Eğer senin için biat enerjisi varsa, yani tek adama biat ederim, tek bir kişinin peşinden koşarım, takım tutar gibi ben işte parti tutarım, lider tutarım diyorsan aslında monarşiden geçmiş hani eskilerin deyimiyle ölü seviciliğinden bu tarafa gelemedin demektir. Oysa ki bakın bir anda Cumhuriyet Türk halkına hediye edilmiş bir özgürlük yoludur. Ve evet o gün belki çoğunluğa sorulsaydı çoğunluk bunu kabul etmeyecekti. Burası çok enteresan. Yani meclisin dahi belki o günkü meclisin dahi çoğunluğu değil, evet Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde toplanmış birkaç akil insanın aslında girişimleriyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve
Yani, ondan belki birkaç sene sonra sorulsaydı bile, yani, düşünün ki bir demokrasiyi getiriyorsunuz ama mecburen antidemokrasiyle getiriyorsunuz. Çünkü halk eğer bir kültür sahibi değilse, onun seçeceği de doğal olarak, çok da hoşuna gitmeyebilir çoğunluğun. Öyleyse halkımızın şimdi en büyük önündeki engelin cehalet ve cahillik olduğunu görebilmek burada çok önemlidir. İşte burada eğer bu cahillik ve cehaleti görüp buradan adım atılabiliyorsa ve bu sefer cahillik azaldıkça yerine çok önemli bir kavram geliyor. Ahlak geliyor, etik geliyor. Bunu ister dini ve manevi ahlak diyelim, ister evrensel etik diyelim. Bunların her bir tanesi bizler için çok önemlidir. Toplumda, bakın toplumların gelişebilmesi, büyüyebilmesi ve ilerleyebilmesinin önündeki engel cehalet ve ilerleyebilmesinin de yolu güzel ahlaktır. Ki Hz. Muhammed'in bu konuda çok güzel bir bize armağanı, bir hediyesi vardır. "Neden bu dünyadasın? Niçin geldin ya Muhammed?" dediklerinde ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bu her birimizin kulaklarında çınlaması gereken bir şeydir. Öyleyse dinden, imandan ya da işte herhangi bir yerde şeriattan bahsedene bunu hatırlatarak sen güzel ahlakı tamamlama yolunda mısın? Çünkü bütün ibadetler, yapılan bütün eylemler bu güzel ahlakın tamamlanması içindir. Amaç önce bunun tamamlanmasıdır. Eğer bu yok, yapılan bütün ibadetler, bütün çalışmalar nafiledir. Eğer güzel ahlaka hizmet etmiyorsa. İşte bizim tutunacağımız yer öncelikle güzel ahlak düsturu olmalıdır. Peki bu nedir? Nasıl edinilir? Bir insan eğer kendi içini, ruhunu, ruhundan geleni ve akanı dinleyebildiği ölçüde karşısındakini kendisi gibi görür. Kendisi gibi gördüğü bir şeye kendine zarar vermemek için dışarıya zarar vermekten kaçınır ve eğer birinden bir şey alıyorsa bunun vermek, bir yere bir şey veriyorsa bunun almak olduğunun bir şuuru